17 gün boyunca bir kent yandı. Alevler nihayet söndüğünde Roma yalnızca bir rakibi yenmekle kalmamış, onu yok etmeye karar vermişti. Surlar taş taş söküldü, limanlar dolduruldu, toprağın kendisi lanetlendi. Bu, Akdeniz'in en zengin gücü, İspanya'dan Sicilya'ya denizlerin hakimi olan Kartaca'ydı. Romalılar ise sadece yenmekle kalmadı. Onu o kadar iyice sildiler ki, yüzyıllar boyunca Kartaca'yı yok edenlerin sözleriyle bildik. Hikaye Afrika'da değil, denizin ötesindeki, günümüz Lübnan'ındaki Fenike şehri Tire'de başlar. Fenikeliler antik dünyanın büyük tüccarlarıydı, mor boya, sedir ve camı kimsenin cesaret etmediği denizlerde taşırlardı. Milattan önce 814 civarında, Tire'den gelen yerleşimciler Kuzey Afrika kıyısına yeni bir liman kurdular. Yeni şehir Kartadaş, ki bugün Kartaca olarak bilinir. Efsaneye göre kurucusu, Salim kardeşinden kaçıp, sadık yoldaşlarıyla batıya yelken açan Tir Prensesi Dido'dur. Yerel halktan arazi istediğinde, sadece bir öküz derisinin çevreleyebileceği kadarını sundular. Dido deriyi ince şeritler halinde kesip yan yana dizdi, bir tepeyi çevreledi. Bürsa adlı tepeye kalesini kurdu. Gerçekten yaşayıp yaşamadığını bilemeyiz ama tepe gerçekti ve hikayesinin kutladığı zeka da öyle. Bürsa Tepesi Kartaca'nın nabzı oldu. Zirvesinden tapınaklar ve görkemli evler, düzenli ve sıkı sokaklarda dışa doğru yayılan şehri izlerdi. Alt kattaki düzlükte tüccar ve zanaatkarlarla dolu 6 katlı apartman blokları yükseliyordu. 200 yılda Kartaca, Akdeniz'in en büyük ve gelişmiş kentlerinden biri olmuş, Yunan dünyası ile yarışıyordu. Kartaca, her şeyden önce denizde yükseldi. Batı Akdeniz'deki gemileri uzak Atlantik kıyılarından kalay, İspanya'dan gümüş, Afrika'dan altın ve fil dişi, Sardinya'dan tahıl taşıyarak ticaret yaptı. Kartaca denizcileri Herkül sütunlarını aşarak kimsenin takip etmediği açık denize yelken açtı, ticaret ettiği yerde koloni kurup zenginleşti. Gerçek Kartacalı İmparatorluğu fetih değil servetti. Bu ticaret imparatorluğunun kalbinde iki bağlı havuzdan oluşan, kara içinde oyulmuş devasa yapay liman Koton yükselirdi. Dış liman, dikdörtgen yapısıyla ticari kargoyu idare ederken, iç liman yuvarlak şekli ve kapalı hangar sistemiyle 220 savaş gemisine kadarını gizleyip bakımını yapabilirdi. Ortasında bir ada komuta kulesi yükselir, dışarıdan bakan bir düşman bile içinde saklı filoyu sayamaz. Deniz salyangozundan elde edilen mor boya, Fenikelilerin taş ve suyla inşa ettiği gizli silahtı. Binlerce kabuk, tek bir kumaşı boyamak için gerekliydi. Bu yüzden mor, kralların rengi oldu. Kartaca bu zanaatı ve cam işçiliği, fil dişi oymacılığı ile altın gümüş sikke basımını miras aldı. Kıyıdaki boya atölyeleri, denizin en değerli sırrının keskin kokusuyla kayaları kirletti. Kartaca, doğudan gelen tanrılara tapıyordu. Göklerin efendisi Baal Hammon ve üzerinde daire bulunan üçgen işareti kalıntılara kazınmış tanrıça Tanit. Kent sınırında, tüy kaplarını işaret eden binlerce taş levhayla dolu kutsal bir alan bulunur. Kartacalıların çocuklarını burada tanrılarına kurban ettiği iddia edilir. Gerçek ise belirsiz, kesin olan buranın kutsal bir buluşma zemini olduğudur. Uzun süre Kartaca ve İtalya'daki gelişen bir şehir, ticari anlaşmalarla bağlı dosttu. Roma'ydı. İki hırslı güç bir denizi paylaşamazdı. Arada zengin Sicilya yatıyordu. Savaşın kıvılcımı olacaktı. Milattan önce 264 yılında Sicilya'daki tek bir kent yüzünden çıkan anlaşmazlık iki devi birbirine düşürdü. İlk Pön Savaşı böyle başladı. Kartaca denizlere, Roma ise neredeyse hiç donanmaya hakimdi.
Romalılar ise bir Kartaca gemisini parça parça kopyalayarak sıfırdan bir donanma inşa etti. Zekice bir köprü, Corvus ekleyerek deniz savaşını kendi lehlerine çevirdiler. ...20 yıllık kanlı savaşın ardından tükenen Kartaca barış istedi. Roma'da Sicilya'yı aldı. Batıdaki güç dengesi değişmişti. Bu yenilgiden Roma'yı neredeyse yok edecek Barca ailesi doğdu. General Hamicar Barca İspanya'da Kartaca'yı yeniden inşa etti. Efsaneye göre yelken açmadan önce 9 yaşındaki Hannibal'a bir sunakta Roma'ya dost olmama yeminini verdi. Yeminini hayal edilenden daha iyi tuttu ve Romalıların imkansız sandığı dağları aştı. Milattan önce 218 baharında Hannibal akıl almaz bir şey yaptı. Roma ile denizde savaşmak yerine İspanya'dan Güney Galya üzerinden karayoluyla Alp dağlarına yürüdü. On binlerce asker, süvari ve savaş fillerini götürerek, kışın fırtınaları ve dağ kabilelerinin pusuklarıyla buzlu geçitleri aştı. Erkeklerinin yarısı dağlarda öldü. Fakat o, İtalya'ya indiğinde, Roma arka kapısında hiç düşmanın çıkmayacağını düşündüğü bir Kartacalı ordusu buldu. O fillerin ayrı bir söz hakkı vardır. Hannibal, dev Hindistan fillerini ya da Afrika savanalarındaki büyük fillerini değil, omuzdan 2 metre civarında tamamen nesli tükenmiş Kuzey Afrika orman filini kullandı. Gemilerle taşınıp kıtayı aşan bu savaş makineleri daha önce görmemiş askerleri dehşete sürüklerdi. Ancak çoğu dağ soğuğunda ölür. Hannibal en büyük muharebelerine vardığında neredeyse bütün savaşlar sona ermişti. Yıllarca İtalya'yı yenilgisiz süzerek dolaştı. Milattan önce 216'da Cannae kasabasının yakınında o hala generallerin inceleme konusu olduğu bir zafer kazandı. Sayısızdı. Dev Roma merkezini ileri ittirip kanatlarını çeneler gibi kapattı. Her yönüyle kuşatılan Roma'nın tarihindeki en büyük ordusu bir günde yok edildi. 10 binlerce asker öldü. Roma tarihinin en büyük yenilgisi bu. Bir an Kartaca'nın her şeyi kazanacağı sanıldı. Başka bir devlet teslim olurdu ama Roma teslim olmadı. Yakalanan askerlerini fidye bile ödemedi, gençlerden ve azat kölelerden yeni ordular topladı ve barışı reddetti. Hannibal savaşları kazanabilirdi ama Roma'yı alamadı, temkinli ana vatanından destek alamadığı için de ünü azaldı. Savaş yıllarca İtalya ve İspanya'da sürdü, uzakta Kartaca en büyük komutasına gerekeni vermekte tereddüt etti. Roma, sonunda Hannibal'la eşdeğer bir general buldu, bu genç komutanın adı Scipio idi. Scipio, Hannibal'i kovalamak yerine kökü vurdu, İspanya'ya gidip Kartaca'yı yıktı, Afrika'ya geçerek şehrini tehdit etti. Umutsuzluğa kapılmış olan şehir, Hannibal'i 15 yıldır süren savaşların ardından İtalya'dan geri çağırdı. Çağın iki büyük askeri sonunda Zama yakınlarında Afrika topraklarında karşılaştı. Milattan önce 202'de Zama'da uzun süren mücadele sona erdi. Bu kez üstün Scipio'nundu. Fillerin geçmesi için ordusunda koridor açtı, sonra Numidya süvarileri arkadan vurdu. Hannibal'ın ordusu bozguna uğradı, yenilmez general ilk kez kaybetmişti. Kartaca barış istedi, donanmasını ve imparatorluğunu kaybetti. Ama henüz yok olmadı. İmparatorluğu ve donanması ellerinden alınmış olsa da Kartaca sessizce yok olabilirdi. Ancak Roma'yı ordu kadar korkutan bir şey yaptı. Yeniden toparlandı. Savaş masrafları ve imparatorluk yükünden kurtulan şehir, dehasını ticaret ve tarıma yöneltti. 50 yıl içinde limanları hareketli, tarlaları verimli, hazinesi doluydu. Romalılar için savaşamayan ama hala zenginleşen Kartaca daha tehlikeliydi. Eski korku daha soğuk bir şeye dönüştü. Roma senatosunda Kartaca'yı kendi gözleriyle görmüş ve ondan duyduğu dehşeti hiç unutmamış yaşlı Cato adında bir devlet adamı vardı. Her konuşmasının sonunda, konusundan bağımsız aynı 6 sözüyle bitirdiği söylenir: Kartaca yok edilmeli.
Kartaca yok edilmelidir. Damla damla bu söz bir nesli zehirledi, Kartaca dayanamaz hale gelince kuşandı, Roma mazeret buldu. 3. Pön Savaşı bir rekabet değil, tam bir idandı. Milattan önce 149'da Roma lejyonları Afrika kıyılarına çıkarak Kartaca'yı kuşattı. Şehir, kaderine teslim olmuş bir cesaretle savaştı. Halk süs eşyalarını silaha, kadınlar ise mancınık ipi için saçlarını kesti. 3 yıl duvarlar ayakta dururken, Kartacalılar gizli limanda gemi yapıp bir gecede denize kanal açarak kuşatıcılarını şaşırttı. Ancak Roma kaderi önceden çizmiş, geri adım atmamıştı. Milattan önce 146 baharında lejyonlar kalın duvarları aşarak ilerledi. Sonrasında bir savaş değil, Bürsa tepesine doğru yamaçlarda evden eve 6 gün süren bir katliam oldu. Bittiğinde yüz binlerce nüfuslu şehirdeki muhtemelen 50.000 kişi köle satıldı. Romalılar şehri ateşe verdi. 17 gün süren yangında Kartaca yanıp kül ve kırık taş kaldı. Romalıların harabeleri sürerek toprağa tuz serpmiş, böylece orada bir daha hiçbir şeyin filizlenmeyeceği rivayet edilir. Bu güçlü imge, neredeyse kesin bir efsanedir, olaydan uzun yıllar sonra uydurulup tekrarlanmış, hiçbir antik kaynakta bulunmaz. Gerçeğin tuza ihtiyacı yoktur. Roma, toprağa lanet okudu, yeniden yerleşmeyi yasakladı ve kalıntıların orada kalmasına izin verdi. Yıkım, efsane olmadan da yeterince gerçektir. Kartaca, kasıtlı olarak yok edildi. Lanet sonsuza kadar sürmezdi. Bir yüzyıl sonra Roma, aynı yerde yeni bir koloni kurarak Romalı Kartaca'yı inşa etti. Bu şehir, imparatorluğun en zengin şehirlerinden biri oldu ve görkemli hamamları, sokakları, fenik örülerinin üzerine yükseldi. Kartezyen'i yok edenler şimdi onun kalıntıları üzerinde yaşıyordu. En derin katmanlarda Dido ve Hannibal'ın Fenike şehri, yok edenlerin eserlerinin altında yarı unutulmuş şekilde gömülüydü. Bugün, günümüz Tunus'una yakın sakin bir yarımadada kalan kalıntılar, parlak denizin üstünde dağınık taşlar halinde serilmiş. Arkeologlar, Roma'nın yıkamadığı şeyleri keşfetti. Dairesel limanın temelleri, Tophet'in işaretleri, binlerce sikke ve pönçe yazıtları. Şehrimiz yavaşça kendi sesinde yeniden konuşuyor, artık sadece Roma kelimeleriyle değil, sonunda Kartaca'yı Roma'nın kabusu olarak değil, gerçek anlamda parlak ve karmaşık bir medeniyet olarak görmeyi öğrendik. Kartaca, hafızanın kırılganlığını gösterir. Denizleri hakim, bir kraliçe ve Hannibal gibi kahramanlar yetiştiren, antik dünyayı büyüleyen bir medeniyet, sonunda onu yaşayanların silmesiyle tarih sahnesinden neredeyse silinir. Bildiklerimiz, taşın nefrete, sabrın ateşe dayanması sayesinde. Türenin kurduğu yeni şehir yok olsa da artık sessiz değil. Bu gibi kayıp dünyaları keşfetmek isterseniz bizimle kalın ve abone olun, tarihimizin unuttuğu imparatorlukları aramaya devam edeceğiz.